Merhaba, ben Türk Kahvesi kanalından Magda ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün Türkçe bir video olacak sonunda istediğiniz gibi. Ama önce küçük bir şey Polonyalılar için söyleyeceğim. Polscy widzowie, dzisiaj będzie filmik po turecku, dlatego pamiętajcie, żeby włączyć sobie polskie napisy. Neden Türkçe konuşacağım bugün? Çünkü aslında bugün Türk izleyicilerime bir şey göstermek istiyorum. Başlıkta gördüğünüz gibi bu bir kek tarifi olacak. Nasıl bir kek bu? Biz ona Lehçe piernik diyoruz. Ve piernik Noel bayramı için Polonya'da geleneksel bir tatlı. Biliyorsunuz galiba biz Hristiyanlar Noel bayramı Polonya'da 24, 25 ve 26 Aralık'ta kutlanıyoruz. O zaman işte Noel ağacı süslüyoruz, Noel Baba'dan hediyeleri veriyoruz vesaire. Siz yıl başında yapıyorsunuz gibi. Ama işte biz bunları yılbaşı için yapmıyoruz, Noel bayramı için yapıyoruz. Bu bir farklılık. Ama bunun ilgili geçen sene konuştum. Nasıl Türkiye'de bu Noel bayramı kutlanıyorum, ne yapıyoruz, hangi yemekleri yapıyoruz. Her şey o videoda. O zaman eğer görmek istiyorsunuz, burada yukarıda bir yerde bir link ekleyeyim. Tamam. Ve bugün işte piernik tarifi göstereceğim size. Çünkü düşündüm ki bu değişik bir şey. Türkiye'de benzer bir şey hiç görmedim. Ve her zaman Noel için yaparsam bu keki ve benim Türk arkadaşlarım yerse hep şaşırıyorlar. Çünkü gerçekten değişik bir özellik var bu keki. Tamam, o zaman mutfağa geçelim. Orada her şeyi anlatırım size. Piernik ya da belki siz gingerbread keki olarak biliyorsunuz bunu. Bu kek baharatlı bir kek. Bu bence işte sizin için çok değişik gelebilir. Umarım denemek isteyeceksiniz. Şimdi Polonya'da tabii ki bu kek çok popüler. O yüzden tüm marketlerde hazır baharat karışımı satılıyor her yerde. Ama tabii ki Türkiye'de öyle bir şey bulamayız. O yüzden bununla başlayacağız bugün. Önce bizim piernik keki baharat karışımı yapacağız. Bugün ne kullanacağım? Her şey Türkiye'de buldum. Her şey Türkiye'de var. Hiçbir şey Polonya'dan getirmedim. O yüzden siz de evde bu keki yapmaya deneyebilirsiniz. Tamam, baharatla başlayalım şimdi. Bizim piernik baharat karışımı için böyle baharatlar kullanacağız. Anlatıyorum. 5 tatlı kaşığı tarçın, 2 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı karanfil ve gördüğünüz gibi onu eziciden toz ettim. Sonra 1 tatlı kaşığı muskat, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, yarım tatlı kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı kişniş. Şimdi onları karıştırıyoruz ve bizim baharat karışımı hazır olacak. Tamam ve bizim baharat karışımı hazır. Bu en önemli bir malzeme. Şimdi diğer malzemeleri de size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi bizim malzemeler. Öncelikle bizim yaptığımız baharat karışımı. Sonra 3 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı bal, 1,5 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı kakao, 2 tatlı kaşığı karbonat, 4 yumurta, 125 gram erimiş ve soğutmuş margarin, 12 tane doğranmış kuru erik, 4 yemek kaşığı erik marmelatı ve dekor için çikolata ve biraz ceviz. Şimdi keki hazırlamaya başlayalım. Öncelikle bir kabada toz malzemeleri karıştırıyoruz. Sadece şeker değil. Başlayalım. Un, karbonat, kakao ve şimdi bu baharattan sadece 2 tatlı kaşığı kullanacağız. Tabii ki
diğer ne kaldıysa saklanabilirsiniz kavanozda ve sonra yine bu keki yapabilirsiniz. Ya da kurabiye ekleyebilirsiniz ya da sıcak çikolata içmek seviyorsanız ona da yakışır şimdi kışın. Tadınıza göre bunu kullanabilirsiniz. Şimdi 2 tatlı kaşığı sadece. 1, 2 ve bunları iyice karıştırıyoruz. Tamam, karıştırdık. Şimdi bunu yana koyuyoruz ve diğer kabaya alıyoruz. Ve bu kabada önce mikserle yumurta şekerle beraber çırpacağız. Şeker ve bizim yumurta. Bir. Tamam. Tamam. Şimdi mikserle iyice çırpıyoruz. Tamam, yeter bence. Şimdi bunu alıyoruz. Ve şimdi de diğer malzemeleri yavaş yavaş ekliyoruz bu kabaya. Önce yoğurt, karıştırıyoruz. Bal, şimdi de bizim marmelatı. Şimdi yavaş yavaş bu karışıma ekleyeceğiz. Birazcık. Şimdi de margarin. Ve sonunda erik. Erikler yapışıyor. İyice karıştırıyoruz. Bunu mikserle de çırpabilirsiniz. Ama ben böyle daha çok seviyorum. Tamam ve o kadar. Bizim hamur hazır. Ve şimdi onu kek kabine koyacağız. Daha önce böyle hazırladım pişirme kağıdla beraber. Koyuyoruz. Dışarıda çocuklar koşuyorlar, bağırıyorlar. Belki sesi geliyormuş. Ve şimdi onu düzeltiyoruz iyice. Her yere. Hamurumuz hazır. Şimdi fırına koyacağız. Fırın 160 derece olması lazım. Ve 50 dakika ya da 1 saat pişirecek bu kek. Tabii ki sizin fırınıza göre
kontrol edebilirsiniz. Nasıl? Bir çubukla bakın. Eğer hamur yapışmıyorsa çubuğa, kürdene falan, o zaman demek ki kek hazır. Şimdi de keki bekleyince bunları maalesef yıkamamız lazım. En sevmediğim şey. Keşke şöyle olsaydı temiz ya. Keşke böyle pıt temiz. Güzel olmuş böyle. Sıcak. Bakalım oldu mu olmadı mı? Bence oldu. Böyle kekimizi şimdi soğutmaya bırakıyorum. Ve sonra soğuk olunca erimiş çikolata dökeceğim üzerine ve ceviz koyacağım dekor olarak. Bekliyoruz. Tamam, kekimiz şöyle oldu. Söylediğim gibi üzerine çikolata döktüm ve biraz daha ceviz ve servise hazır. Yani şimdi biraz çikolata daha sert olması lazım. Onu bekleyelim. Sonra deneyelim nasıl olmuş. Tamam, kekimiz hazır. Artık deneyelim. Hı? Tamam. Dur. Hı? Sen ne dersin? Biraz garip bir tadı var. Hı. Evet, dedim zaten Türkler için garip. Yani tarçın tadı geliyor birazcık. Hı hı. O bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Ama güzel. Bence severler. Deneyin. Evet, sen hatırlıyor musun bir sene bizim Türk misafirlerimiz vardı Noel Evet. yemeği için. Evet. Bu keki de yaptım. Çok ağır dediler. Evet, biraz ağır çünkü içinde bir sürü baharat var. Zaten Magda hepsini anlattı Evet. size. Biraz ağır ama bence güzel. Çayla yenilebilir. Evet, ama yani küçük parçalarla sadece. Yani bir tane yersin yeter. Değil Evet. mi? Aslında bizim baklavanın kek versiyonu. Ha, Yani belli bir süre sonra insan kesiliyor, yiyemiyor daha fazla. evet. Bilmiyorum, deneyin. Tavsiye Deneyin. ederim kesinlikle. Biz Polonyalılar çok seviyoruz. Her sene Noel için yapıyoruz bu keki. Siz de İsmi deneyin. neydi? Piernik dedim ben. Piernik, tamam. İsmi Piernik. Türkçesini bilmiyorum çünkü yok bizde. Bilmiyorum, zencefilli kek mi diyorlar? Gingerbread keki. Bilmiyorum. Zencefilli kek olabilir. Ha, zencefil de var. Zencefil, tarçın. Evet. Tuhaf ama tadı güzel. Evet. Becerebildin mi bu Evet. sefer? Evet, güzel güzel. Eline sağlık. Ha, tamam. Biz bunu çayla yiyeceğiz artık. Çok tatlı. Siz de deneyelim isterseniz ve sonra bana yorumlarda haber verin nasıl olmuş, beğendiniz mi? Hı hı. Ve şimdi artık biz Polonyalılar için Lehçe konuşacağız. Noel bayram için bir şeyler söyleyeceğiz. O zaman siz şimdi altyazı açın. Moi drodzy, przede wszystkim bardzo się cieszę, że przez ten cały rok byliście z nami i mam nadzieję, że w następnym roku też będziemy się regularnie na kanale spotykać w święta. Myślimy o Was, pamiętamy o Was. No i chcielibyśmy Wam złożyć teraz najserdeczniejsze życzenia. Mam nadzieję, że będziecie spędzać te święta tak, jak sobie tego życzycie, w gronie bliskich
Jeżeli ktoś z Was może chciał, to może nawet w Turcji. I pomyślności w nowym roku. Naprawdę spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. I co no? Żeby przyszły rok był jeszcze lepszy niż ten, chociaż mam nadzieję, że i ten był dla Was dobry. A po turecku? Jakbyś złożył życzenia na święta? No, my nie obchodzimy te święta, ale bym powiedział Mutlu Noeller. Mutlu Tak. Noeller. Wesołych świąt! Kekin bir tane Dezavantajı var. Kekin bir tane dezavantajı var. Çabuk bitiyor.